Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Krem, yeşil ve pembe. Pembe ipimiz çok az gidiyor. Elimde böyle artık bir ipim vardı. Bu patiğimde değerlendirmek istedim. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara 5 şiş hanımlar. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. Buyurun. Modelimiz bu şekilde. Patiğimin ön bölümüne böyle minik desen yaptım. Bu üst bölümüne de ajurlu model kullandım. Çok yakıştı. Farklı, güzel oldu. Hem de yapılışı çok kolay. Patiğimiz böyle hanımlar. Hemen topuğumuzu göstereyim. Tabanımız bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Modelimize başlayalım birlikte. Patiğime burun kısmından başlayacağım hanımlar. 12 ilmek olarak 12 adet ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak sil baştan anlattım. Şimdi yeniden anlatıyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, sayalım ilmeklerimizi. 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın patiğimizin arka yüzündeyiz. İkinci şişimi alıyorum, örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 12 ilmeğimin tamamını arka yüzde ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu defa patiğimizin ön yüzündeyiz. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz hanımlar. Bu aşamada ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncüyü de ördüm. 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar iki şişime eşit olarak ilmeklerimi paylaştırdım. Bu aşamada hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. 3. şişime de ilk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkartıyorum. Bakın. Buraya giriyorum. İlk ilmeğimi buradan çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkartıyorum ve şişime takıyorum. 2 ilmeğim oldu 3. şişimde. Devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. 4. ilmeğim. Başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz bu şekilde. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Bakın şu 1. ilmeğim. 4. şişime takıyorum. 2. ilmeğim. 3, 4, 5 ve şu kenardan bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şer tane ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlıyoruz. Hanımlar 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de bir sıra düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. İlk başlangıçta bu şişlerimiz biraz karışık gibi görünebilir fakat birkaç sıra ördükten sonra ilmeklerimiz artmaya başlayınca şişler yerli yerine oturacak. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da hanımlar ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz hanımlar. Bu şekilde başlangıç yerimize geldik. Şimdi artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımızı hanımlar patik burnumuza şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan artırma yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafa denk geliyor. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 tane ilmeğim oldu.
İkinci şişime geldim. Burada da kenar hanımlar bu sol tarafa düşüyor. Kenara düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da hanımlar kenar hemen başta sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız bu sol tarafa düşüyor hanımlar. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 4 şişimizde de böylece 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırmalarımızı yaptık. Hanımlar bir sıra artırma yaptık. Şimdi 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmadan ilmeklerimizi örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Evet hanımlar ikinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar 4 şişimde bir sıra düz ördüm. Tekrar başlangıç yerine geldik. Yeniden artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı hanımlar. Şimdi geldik ikinci şişimize. Burada da kenar hemen bu sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 8 adet ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerimi yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğimiz oldu. Geldik 4. ve sonuncu şişimize. Burada da hanımlar kenar baktığımız anda bu sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Bakın hanımlar patiğimizin burnu bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem şu. 4 şişimizdeki ilmeklerimizde bir sıra düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelime başladım. Ajurlu bir model olması itibariyle de zaten esnek bir patik oldu. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım diyelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi patiğimizin burnundaki bu modelimizi yapacağız hanımlar. Modelimizin ilk sırasındayız. Bu aşamada krem ipimi ekliyorum. İlk ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Bir ilmek düz ördüm. Hemen burada krem ipimin ucunu yeşil ipime bağlayacağım. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum patiğimiz sökülmesin diye. Şimdi modelimizin ilk sırasındayız hanımlar. Bir ilmek krem ile başladım. Hemen yanına bir tane yeşil örüyorum. Bir tane yeşil ördüm. İlk modelimi yapıyorum şu anda hemen. Bu modelimin ilkini yapıyorum. Arada 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Yanına bir yeşil ördüm. İlk modelimizi yaptık. Model aralarında 2'şer tane kremimiz var. Şimdi 2 tane krem örüyorum. 1, 2. Yeniden aynı modeli tekrar edeceğim. 2 kremden sonra bir yeşil, 3 krem, bir yeşil örüyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Yine model arasında 2 kremimiz var. Bir, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu da ikinci kremim. Diğer modelimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem,
bir yeşil örüyorum. Model arasında 2 tane kremim var. Diğer modelimi yapacağım. Her şişte 2'şer tane modelimiz var hanımlar. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil örüyorum. Arada yine 2 tane kremim var. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu da ikinci kremim. Şimdi diğer modelimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Model arasında 2 tane kremim var. Örüyorum. Diğer modelime geçtim. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Model arasında 2 tane kremim var. Şu ikinci kremim. Diğer modelimi yapıyorum. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Yine aradaki 2 kremimi örüyorum. Diğer modelimi yapıyorum. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Hemen buradaki bir ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelimizde ilk sıramızı sevgili hanımlar böylece tamamladık. Şimdi geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 ilmek krem ile başladım. Buraya ilk modelimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. İlk modelimi yaptım. Şimdi bu defa model aralarında 4 kremimiz var. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 4 tane kremim var. 1, 2, ikinci şişimden devam ediyorum. 3 ve 4. Diğer modelimi yapacağım. Yine yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil. Hemen hanımlara hatırlatayım. Arkadaki ip geçişlerini biraz serbest bırakalım ki patiğimiz gergin durmasın. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil ördüm. Model arasındaki 4 ilmek kremimi örüyorum. Şu 3, şu da 4. Diğer modelimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine model arasında 4 tane kremim var. İkisini ördüm. 3. şişimden devam ediyorum. 3 ve 4. kremim. Tekrardan bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Model arasında 4 tane kremim var. Şu birinci kremim, şu 2, şu 3, şu da 4. Diğer modelimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Model arasında 4 tane kremim var. 1, 2, devam ediyorum. Şu 3, şu da 4. Bir diğer modelimi yapacağım yine. Bir yeşil, bir krem, bir tane daha yeşil örüyorum. Arada 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. Tekrardan bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Ve kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Geldik 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar tam ortada bakın bir yeşil, bir krem, bir yeşil örmüştük. Tam ortadaki kremleri yeşil ile öreceğiz. Bu sıramda ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ortadaki bir ilmeğimi yeşil ile örüyorum. İlk modelimi yaptım. Model arasında şimdi 6 kremim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 krem, bir yeşil. Modelin devamı böyle devam edecek. 6 ilmek krem öreceğiz. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. krem ilmeğim. 4, 5 ve 6 oldu. İlk 3 ilmeğim ilk şişimdeydi. 3 ilmek de burada 6 oldu. Şimdi bir tane yeşil örüyorum ortaya. Yeniden 6 tane krem. 2, 3, 4, 5, 6. Ortaya bir tane yeşil örüyorum. Tekrardan 6 tane krem. Şu 3. 3. şişimden devam edeceğim. 4. krem ilmeğim. 5, 6. Hemen yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Hemen devam edeceğim yine. 6 tane krem. 5 ve 6. Tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Yine 6 krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben buraya bir ilmek yeşil örüyorum. Devam edeceğim yine 6 ilmek krem. 5, 6. Tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Modelimizde 3. sıramızı tamamladık. Geldik 4. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 ilmek krem, hemen yanına 3 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3. İlk modelimizi yaptık. Şimdi model aralarında 4 kremimiz var. 1, 2, 3, 4. 4 krem 3 yeşil olacak şekilde 4. sıramızı örüyoruz. Bakın 3 yeşilimi ördüm. Tekrardan 4 krem,
1, 2. Devam ediyorum ikinci şişimden. 3, 4. Araya 3 tane yeşil örüyorum. Modelimizin 4. sırası böyle ilerliyor hanımlar. 4 krem 3 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrardan 4 ilmek kremimi örüyorum. 3 ilmek yeşil. Şu 3. yeşilim. Yeniden 4 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. şişimden devam ediyorum. 3, 4 kremimi ördüm. Hemen yanına 3 tane yeşil. 4 tane krem. 3 tane yeşil. Dört krem. 1, 2. 4. şişinden devam edeceğim. Şu 3. kremim. Şu da 4. 3 tane yeşil öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Tekrardan model arası için 4 tane krem. 3 tane yeşil. Kalan 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Bu şekilde 4. sıramızı tamamladık. Şimdi geldik modelimizde 5. sıramıza. Bu sıramızda pembe ipimizi de ekleyeceğiz hanımlar. 5. sıramızda pembe ipimi de hazırladım buraya. Hanımlar ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen yanına bir tane yeşil örüyorum. Aralardaki 3 tane yeşil ilmeğimiz vardı. Bunu pembe ile öreceğiz. 3 yeşilleri pembe ile örüyoruz. Buraya 3 tane pembemi örüyorum. Hemen pembe ipimin ucunda buraya krem ipime sıkıca bağlayayım ki patiğimiz sökülmesin yine. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmuyoruz. 3 tane pembeden sonra yanına bir tane yeşil örüyorum. Model aralarında bu defa 2'şer tane kremimiz var. 2 kremimi ördüm. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Bir yeşil örüyorum. Hemen yanına 3 tane pembe ve bir tane yeşil örüyorum. Arada 2 tane krem ilmeğimiz var. Şu birinci krem ilmeğim. İkinci şişime geçiyorum. Şu da ikinci krem ilmeğim. Tekrardan diğer modelimi yapacağım. Bir tane yeşil örüyorum. Yeşil olan 3 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Yanına bir tane daha yeşil örüyorum. Model arasında 2 tane krem ilmeğimiz var. 2 kremimi ördüm. Diğer modelimi yapacağım. Bir yeşil. Pembemi alıyorum. 3 pembe. Bir yeşil. Yine model arasında 2 tane kremimiz var hanımlar. Şu birinci krem ilmeğim. 3. şişimden devam ediyorum şu anda. Şu da ipimdeki şu tüyü de alayım hanımlar. Çok da gözüme güzel görünmedi. Evet şu da 2. krem ilmeğim. Devam ediyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. Bir tane yeşil örüyorum. Hemen 3 tane yeşil olan ilmeğimi pembe ile örüyorum. Pembemin hemen yanına bir ilmek daha yeşil örüyorum. Aradaki 2 tane krem ilmeğimi ördüm. Diğer modelimi yapacağım. Bir yeşil örüyorum. 3 tane pembe. Bir tane daha yeşil örüyorum. Model arası için 2 ilmekte kremimi öreceğim. 1 ve 4. işimden devam edeceğim. Şimdi iplerimi bir kurtarayım. Şu da 2. krem ilmeğim. Modelime geçtim yine. Bir yeşil. Arada 3 tane pembem var. 1, 2, 3. Ve pembeden hemen sonra bir tane daha yeşil örüyorum. Model arası için 2 tane kremim var. 2 kremimi krem ipimle ördüm. Sonuncu modelimi yapıyorum. Bir yeşil, 3 pembe ve bir tane daha yeşil örüyorum. Buradaki sonuncu ilmeğimi de krem ipimle örüp sıramı tamamlıyorum. 5. sıramızı bitirdik hanımlar. Şimdi modelimizde geldik 6. sıramıza. 6. sıramızda 5. sıramızda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Yani krem ilmeklerimi krem ile, yeşil ilmeklerimi yeşil ile, pembe ilmeklerimi de pembe ipim ile öreceğim. Şöyle. Tekrardan yeşilimi yeşil ile ördüm. 2 tane kremimi krem ile örüyorum. Yine bir tane yeşilimi ördüm. 3 tane pembemi örüyorum. Gördüğünüz gibi ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bir yeşilimi ördüm. Kremimi krem ile örüyorum. Bu şekilde bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Diğer 3 işimizde de aynı işlemi yapalım ve gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi size tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 7. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda artık pembe ipimizi kullanmayacağız. Hanımlar, pembeyle de işimiz kalmadı. Kesip buraya bağlayabiliriz pembe ipimizi. Sadece 2 sıra kullandık. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi yine krem ile örüyorum. Bu 3 pembe ilmeğimi yeşil ile öreceğim. 3 pembemi yeşil ile örüyorum. Bu şekilde. Model aralarında 4 kremimiz var bu defa. 4 tane krem örüyorum. 3 ilmek yeşil. 4 krem öreceğiz. Sadece pembe olan ilmeklerimizi yeşil ile örüyoruz hanımlar. Sadece pembeler yeşil ile örülüyor. Tekrardan 4 tane krem örüyorum. 3 tane yeşil. Tekrar 4 krem, 3 yeşil diye devam edecek. Şeklimiz bu. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, pembe ipimi de kestim, arkaya bağladım. Modelimizde şimdi 8. ve sonuncu sıramızı yapıyoruz. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tam ortadaki yeşil ilmeğimi, bir yeşilimi yeşil ile öreceğim. Modelin devamında hanımlar 6 krem, bir yeşil olacak şekilde devam edeceğiz. Şimdi kremlerimi örüyorum, 6 kremimi. Tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Yine 6 krem. 3 oldu. 4. krem ilmeğim 5, 6. Tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Yeniden 6 krem. Bu şekilde 6 ilmek krem örüyorum. Tam ortaya bir tane yeşil. 6 krem, bir yeşil olacak şekilde devam edeceğiz hanımlar, bu şekilde. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Artık modelimiz bitti. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz öreceğiz. Artık yeşil ipimizi de kesip arkaya bağlayabiliriz hanımlar. Çünkü renkli iplerimizde işimiz kalmadı. Modelin devamında artık ana renk ipimiz olan kremi kullanacağız. İlmeklerimizi bu şekilde düz örüyoruz hanımlar. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken bir kere öreceğiz. 4 şişimizi sonra bir daha öreceğiz. Bu şekilde 2 sıra boyunca düz olarak örelim gelelim. Sonra ajurlu modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi patiğimizin bu bölümündeki ajurlu modelimizi yapacağız. Bunun için hanımlar öncelikle ilk 4 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından ipimi şişime bir kere doluyorum. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Model arasında 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ördüm. İkinci ajurumu yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci modelimi de yaptım. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, diğer şişime geçtim. 3 ve 4. Tekrardan ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Dördüncü modelimi yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimde kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlk sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik tabanımıza. Patiğimizin tabanına ajurlu model uygulaması yapmadım. İlmeklerimizi tabanda düz örüyoruz. Taban için ajurlu model delikli bir örgü örtülü olduğu için uygun değil hanımlar. Tabanımıza bu nedenle ajur koymuyoruz. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Hanımlar, ajurlu modelimi gösterirken videomuzda patiğimizin tabanını göstermeyeceğim. Bu bölümü keseceğim hanımlar. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Ajurlu modelleri göstereceğim sadece. Bu şekilde tabanımızı ördüm. Şimdi yeniden ön yüze geçtik. Hanımlar, bir önceki sırada ajurlu modelimizi yapmıştık. Bu sıramızda ilmekleri düz örüyoruz. Hani bir önceki sırada ajurlu modeli yaptıysak bir sonraki sırada ajurlu model yapmıyoruz. İlmeklerimizi düz örüyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi ön yüzde ilmeklerimi tamamen düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi düz örüyorum hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı düz olarak ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın, ajurlu modelimiz 2 ajurdan oluşuyor. İlkini yapmıştık. Şimdi ikinci ajurumuzu yapacağız. V şeklinde açılacak bu aşamada ajurlarımız. Öncelikle hanımlar,
Burada ilk 2 ilmeğimi öreceğim. Bakın 1, 2. 2 ilmeğimi ördüm. Ardından bakın ajurumun önünde 2 tane ilmeğim var. Sağa doğru kesim yapacağım. Şöyle ikinci ilmeğin içinden girerek de kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Şimdi ipimi şişime bir kere doluyorum. Bir alttaki ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan ipimi şişime bir kere doluyorum. Şimdi de öndeki 2 ilmeğimi birlikte keseceğim. Yani burada da sola doğru kesim yapmış oluyoruz. Bu şekilde. İlk modelimizi yaptık. Bu defa ajurla modelimiz arasında bir ilmek var. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İkinci ajurla modelimizi de yaptık. Arada bir ilmeğim var. Bir ilmeğimi örüyorum. İkinci şişime geçtim. Hemen bakın buradaki ilk 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Üçüncü ajurlu modelimizi yapıyoruz. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimi önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Arada bir ilmeğim var. Onu da düz ördüm. Dördüncü modelimi yapacağım şimdi. Bu aşamada ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Şişimde kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Ajurlu modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı düz olarak ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Şimdi ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. İlk ajurlu modelimizi bitirmiş olduk. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz hanımlar bu aşamada. Bu şekilde bakın ilmeklerimi böyle düz ördüm. Şimdi hanımlar model üzerinde göstermek istiyorum. Bakın ilk ajurumuzu ikili olacak şekilde yaptık, bitirdik. Diğer ajurlu modelimize geçeceğiz. İkinci ajurlu modelimize geçerken arada 2 sıra düz örmemiz gerekiyor. Şimdi ilk ajurlu modelimizi bitirdiğimize göre 2 sıra düz öreceğiz. Hanımlar şimdi 4 dişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca 4 dişimizi bir sıra öreceğiz. Sonra bir daha öreceğiz. Krem ipimizle düz olarak örelim gelelim. Sonra ikinci ajurlu modelimize birlikte başlayalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm ve geldim. Şimdi bu ikinci ajurlarımızı yapacağız. Şu ikinci desenimizi yapacağız. Bu ikinci desenimiz hanımlar ilk ajurlarımızın tam ortasına gelecek şekilde olacak. Kaydırmalı bir model. Bunu da şöyle yapıyoruz hanımlar. İlk modelimizi yaparken 4 ilmek örüp öyle ajurumuza başlamıştık. Şimdi 7 ilmek örüp öyle başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İlk modelimizi yaptık. Yine ajur aralarında 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. Tekrardan ikinci ajurlu modelimi yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeği keseceğim. İkinci ilmeğimi ikinci şişimden alarak örüyorum. Bu şekilde. Yine arada 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Üçüncü ajurlu modelimizi de böylece yaptık. İlk modelimiz 4'tü. İkinci sıra modelimiz 3 taneydi. Üçüncü modelimizi yaptık. Şişimde kalan son 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İkinci sıra ajurlu modelimizi de böylece kurduk. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Şimdi ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. İlmeklerimizi tamamen bu sıramızda düz olarak örüyoruz. Çünkü bir önceki sırada bakın ajurumuzu yapmıştık. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ajurumuzun ikinci ve sonuncu sırasını yapacağız burada. Bu aşamada hanımlar ilk 5 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ajurumun önündeki 2 ilmeği, bunu sağa doğru kesim yapacağım yine. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip şöyle bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir kere daha doluyorum.
Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Şimdi arada bir ilmeğim var. Bir ilmek düz ördüm. İkinci ajurlu modelimi yapacağım. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keseceğim. İkinci ilmeğimi de ikinci şişimden alarak kesiyorum. Bu aşamada hanımlar ikinci şişimizden ilk şişimize ilmekler kaydı fakat hiç sorun değil. Bilek ayrımı yaparken yine ilmekleri yerli yerine koyarız. 14'er 14'er paylaştırırız şişlerimizi. Ardından model arasında bir ilmeğim vardı. Örüyorum. Üçüncü ajurlu modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinciyi ilkinin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek örüyorum. Bir kere daha doladım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Bakın burada ikili ajurlu modelimizi tamamladık. Yani ikinci modelimizi de bitirdik. Model bitiminde hanımlar ilmekleri bir değil 2 sıra boyunca düz örüyorduk. Şimdi ilmeklerimizi yine bu şekilde düz olarak öreceğiz. 4 işimizdeki ilmeklerimizi de hanımlar her ajurlu model bitiminde 2 sıra örüyoruz. Şimdi 2 sıra boyunca düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Şimdi hanımlar 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm ve geldim. Şimdi 3. ajurlu modelimizi yapacağız. Bakın hanımlar, toplamda 4 tane ajurlu model yaptık. Şimdi 3.'ye geçtik. 1. ve 3. modelimiz aynı sayılarla aynı hizada aynı şekilde yapılıyor. 2. ve 4. modelimiz de yine aynı hizada aynı sayıda ve aynı şekilde yapılıyor. Şimdi ilk modelimizi nasıl yaptıysak üçüncüyü de aynı şekilde kuracağız. Kafanız karışmasın diye sizlere ilk sırasını yine göstereceğim. İlk modelimizi yaparken 4 ilmek kremi örmüştük. İpimizi şişimize bir kere dolayıp öndeki 2 ilmeği kesmiştik. Ajur aralarında hanımlar 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. İkinci modelimi yapıyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yine arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Diğer şimdiden devam ediyorum. Üçüncü modelimi yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ajur arasında 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. Sonuncu ajurlu modelimi yapıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi 3. ajurlu modelimizin de ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Ardından ajurlu modelimizin hemen ikinci sırasını yapacağız. 3. modelimiz bittikten sonra 4 işimizdeki ilmekleri model bittiği için 2 sıra boyunca düz öreceğiz. Sonra 4. ajurlu modelimize başlatacağız. Yani bunu. Hanımlar, burada kafanız karışacak olursa 4. modeli yaparken, ajurlu modeli yaparken 2. modelin sıralamalarını takip ederek aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü model aynı. 4. modelimiz de bittikten sonra hanımlar 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 2 değil 3 sıra boyunca düz olarak örelim gelelim. Ardından bilek ayrımını birlikte yapalım. Evet sevgili hanımlar, ben 4. ajurlu modelimi de tamamladım ve geldim. 4. ajurlu modelimden sonra 4 işimdeki ilmeklerimi de 3 sıra boyunca düz olarak ördüm ve ilmeklerimi yeniden 14'er 14'er şişlerime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeyim. Burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son bir ilmeğim kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi böyle birbiriyle yer değiştiriyorum ve yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bu bilek ayrımı hanımlar, ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu arada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi hanımlar, geldik patiğimizin bu yan bölümlerine. Patiğimizin şu kenarlarını hemen model üzerinde göstereyim. Buralara ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm haroşalarımı. Ardından diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Hanımlar, patiğimizin bu arka bölümünü yaparken ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Bu defa da arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz.
Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Buralar taban bölüme denk gelen yerler. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim kaldı bu bilek bölümünde. Haroşa olduğu için buraları da yine düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz artık. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde olacak. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bilek ayrımından sonra geri döndük. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim. Şu 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de bakın arka yüzdeyim hanımlar, ters örüyorum. Yapacağımız işlem bu. Ön yüzdeyken ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka yüzdeyken de gördüğünüz gibi ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünün hem ön hem arka yüzünde ters örgü örerek de kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarınızı örebilirsiniz. Evet, tabanımızdaki bir diğer şişime geldim. Yine burada da arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde hepsini ters örüyorum. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Patiğimizin arkasını bu şekilde tamamlayacağız. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için burayı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bilek ayrımına kadar geldik. Gördüğünüz gibi hanımlar, bilek ayrımından sonra geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Yine haroşalarımı düz örüyorum. Haroşalarımı her iki tarafta düz örüyorum. Ters örenler buraları hep ters olarak örecekler hanımlar. Böyle ilerleyecek bu haroşalı bölüm. Bu şekilde haroşalı 7 ilmeğimi düz ördüm. Yeniden ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de bilek ayrımına kadar yine bu şekilde düz olarak öreceğim. Geri döneceğiz. Arka yüzde de ters öreceğim. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek hanımlar. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümüne buralara toplamda şu bir diş haroşamızı yapmıştık. Zaten beraber toplamda bu şekilde 15 diş haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre bu tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi mutlaka örerken ayağınıza giyin, deneyin. Bu şekilde ölçü alın. Patiğinizin arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınıza ölçüm yaparak örerseniz çok daha iyi, doğru sonuçlar elde edersiniz. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hanımlar, hep birlikte patiğimizin arkasını ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim 15 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada hanımlar, bilek ayrımından sonra bakın şu ara bölüm, burası genişlediği için ilmeklerimin hepsi bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda da bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin tamamını da sağ şişime taktım. Şimdi birlikte patiğimizin topuğunu kesmeye başlayalım. Hanımlar, topuk bölümünde yine kenardaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ara kısma baktığım anda burada da hanımlar 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Yapacağımız işlem şimdi şu: kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, kesim yaptığım ilmeğimi. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyoruz. Yine ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. örerken yine önceki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine yapacağımız işlem şu: kesimimizi yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işleminde şu aradaki 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, kesimlerimi yaptım ve geldim. Bu aşamada ilk başta bu sol şişimize 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerimden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı alıyorum. Elinizdeki herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerimizde şöyle yapacağım: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini sevgili hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını sizlere tarif ettiğim gibi kestim. Burada son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Şimdi buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeğimi yine ilkinin içinden geçirdim. Artık şişlerim boşa çıktı. Tığımdaki iki ilmeğimi birden örüyorum. Burası sağlam olsun diye bir tane bir zincir çektim ve artık ipimin ucunu kesiyorum. Patiğimizi burada bitirdik hanımlar. Topuğumuza bakacağız ama öncesinde bu ipimin ucunu gizlemek istiyorum. Patiğimizin içindeki bu kesmiş olduğumuz minik ipuçları varsa hepsini bu şekilde gizleyebilirsiniz. Bir arka ilmek aralarından geçirerek gizleme işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde. Hemen bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, topuğumuz bu şekilde gördüğünüz gibi çok şık, tek taraflı, düzgün bir kesim oluyor. Evet hanımlar, görüntü itibariyle patiğimiz bu. Bir de hemen manken ayağıma giydirmek istiyorum patiğimi. Öyle bakalım, ayağımızda görelim. Bu ajurlu modeller çünkü ayakta çok daha iyi kendini gösteriyor. Çok şık, güzel bir patik oldu hanımlar. Farklı güzel model arayan hanımlar için de iyi bir fikir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi gayet de kolay bir yapılışı vardı. Bir ağırlığı yoktu, yani ağır bir model değil. Evet hanımlar, işte patiğimizin manken ayağımızdaki duruşu da bu. Ayaktaki görüntüsü böyle. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.